Peter Wohlleben Ağaçların Gizli Yaşamı kitabında ağaçların birbirlerine yardım etme sebeplerini bir Alman atasözüyle şöyle ifade etmiştir. Bir zincir en fazla en zayıf halkası kadar güçlüdür. Herhalde ağaçlar bunu bildikleri için birbirlerine yardım ediyorlar. Ağaçlar tek başlarına ayakta durmak zorundadırlar. Birbirlerine yaslanmadan ayakta kalan genç ağaçlar yakınındaki anne ağaçlar tarafından korunurlar. Ağaçların yaşam süreleri bizimkinden çok uzundur. Çocukluk ve gençlik çağları bile bizimkinin 2 katıdır. Yılda 45 santimetre kadar büyüyebilirler. Ağacın kanı sayılan su, köklerden yapraklara 1 saniyede 1 santimetre ilerler. Küçük ağaçlar hızlı büyümeye eğilimlidirler. Ancak anne ağaçlar yavrularını taç yapraklarıyla gölgeleyip hızlı büyümelerine izin vermezler. Güneş ışığının neredeyse %3'ü ağaçlara ulaşır. Ağaçlar bu ışıkla sadece hayatta kalabilecek kadar fotosentez yaparlar. Anne ağaç yakınındaki genç ağaçlara kökleri aracılığıyla kontrollü olarak besin, su ve ışık sağlar. Böylece ağaçlar yavaş büyürler. Bir ağaç acele etmeden yavaş büyüdüğünde hücreleri küçük olur. Neredeyse hiç hava barındırmaz. Odunu sağlam olur. Ağaçların yavaş büyümesi ileri yaşlarını görmesi için önemlidir. Bu durum ağaçların esnek kalmasını sağlar ve fırtınalarda kırılmalarını engeller. Mantarlara karşı dirençleri artar. En ufak bir çürümede yaranın üzerini kolayca kabukla örterler. Genç bir ağaç tek başına kaldığında etrafında sert rüzgarlara ve yakıcı güneş ışığına engel olacak ağaçlar olmadığında büyük tehlike yaşar. Susuz kalan ya da sağa sola savrulan ağacın ayakta kalabilmesi kolay olmaz. Daha önce fazlaca güneş ışığına maruz kalmadıkları için buna alışmaları da zaman alır. Ayakta kalabilmek için çok fazla enerjiye ihtiyaçları vardır. Ağaçlar yavaş canlılardır. Etraflarındaki diğer ağaçlar nedeniyle çok fazla ışığa maruz kalmayan ağaçlar bu duruma alışmıştır. Yakınında kesilen veya ölen ağaçlardan sonra tek başına kalan bir ağacın yeni ortama uyum sağlaması 3 ile 10 yılını alır. Bu yeni duruma uyum sağlayamadıkları takdirde eğer fazla ışık gelirse yaprakları kavrulur. Anne ağacın ömrü bittiğinde taç dallarının ağırlığına dayanamaz, devrilir. Bu durumdan sadece yakınında bulunan genç ağaçlar etkilenmez. Ağaçların dışında çevredeki çiçekler de büyümeye başlarlar. Mesela hanımeli çiçeği yakınındaki genç bir ağacın etrafına sarılarak spiral şeklinde saat yönünde büyümeye başlar. Bu durumda genç ağaç boğulabilir. Eğer yakınında yaşlı ağaçlar varsa onlar bir örtü oluşturur. Hanımelinin güneşini keserler. Bu örtü genç ağacı kurtarabilir. Hanımeli o kadar sıkı sarılır ki dolandığı ağacın gövdesinde derin izler bırakır. Ağaç yamuk büyümek zorunda kalır. İnsanlar bu deforme olmuş tuhaf şekilli ağaçlardan bastonlar yaparlar. Ökse otları tam tersine sarmaya tepeden başlarlar. Ardıç kuşları ökse otlarının tohumlarını ağaçların tepelerine bırakırlar. Ökse otları köklerini dallara batırır ve kendisi için gerekli besini ve suyu ağaçtan çekerler. Bilim insanları ökse otlarına bu yüzden yarı parazit adını vermişlerdir. Bazı ağaçlar bu parazitle kaplanmıştır. Dalların güçlü odunsu yapısını devamlı çektikleri besin yüzünden zayıflatırlar. Birkaç yıl içinde dallar kırılır. Ağaca fazlaca zarar vermeden yaşayan bitkiler de vardır. Yosunlar daha az ışık ve daha az besinle yaşayabilirler. Kökleri, dalları yoktur. Kıl benzeri yapısıyla ağaçlara tutunurlar. Yosunlar aşırı tutumludur. Sis ya da yağmur suyunu yakalar, depolarlar. Yosunlar yağmur sonrası ağacın gövdesinde suyun damladığı yerlere yerleşirler. Ormanın nem dengesini sağlamada yosunlar önemli rol oynar. Susuz geçen zamanlarda birçok bitki ölürken yosun hayatta kalabilir. Bazı bitkiler toprakta yayılır ve erkenden çiçek açar. Bu bitkiler kolay kolay diğer ağaçların taç yapraklarına kadar uzanamaz. Fakat bazı bitkiler ağacın üstlerine kadar ulaşabilir. Mesela sarmaşık en dipten başlayarak diğer ağaçların asmaların gövdelerindeki minik bitkilere tutuna tutuna ta en yukarılara kadar çıkabilir. Daha çok uçurumlarda, kale duvarlarının dibinde yüzlerce yıl yaşayabilir. Sarmaşığın sarıldığı ağaçlara zarar vermediği sanılmaktadır. Ancak gerçek tam tersidir. Mesela çam ağaçları ve meşeler yaprakları için bol ışığa ihtiyaç duyarlar. Gövdeleri ufak bir ağaç kadar kalınlaşan sarmaşık dolandığı ağacı ışıksız ve havasız bırakarak boğulup ölmesine sebep olabilir.
Büyümeyi başarabilen ağaçlar orta yaşa geldiklerinde artık tehdit edilemezler. Onlar gelecekte yaşlı ağaçların yerini alacak veliahtlardır. Ağaçlar ayakta kalabilmek, çoğalabilmek ve kendilerini savunabilmek için güçlerini dengeli kullanmak zorundadırlar. Bir kayın ağacı 400 yıl yaşar. 80-150 yaşına geldiğinde bu onun gençlik çağıdır ve o zaman çoğalabilecek olgunluğa erişir. Hayatı boyunca 1.800.000 kayın meyvesi üretebilir. Normalde 5 yılda bir 30.000 kayın meyvesi üretir. İklim değişikliği sebebiyle bu son zamanlarda bazı ağaçlarda 2-3 yıla kadar düşmüştür. Ve bütün bunların sonunda bu meyvelerden sadece bir tanesi yetişkin bir ağaç olur. Diğer meyveler hayvanlar tarafından yenir ya da toprağa karışır. Genç bir kayın ağacının yaşını tahmin etmek için dallarındaki hafif şişkin şeklinde duran tomurcuklar sayılır. Bu tomurcuklar her yıl dala dönüşür. Önceki tomurcuklar geride kalır. Dal 3 milimetreden kalın olduğunda yumrular içeride kalır. Kabuğun içinde kaybolurlar. Mesela bir kavak ağacı ömrü boyunca 1 milyardan fazla tohum üretir. Her yıl 26 milyon kadar tohum üretir ve ne yazık ki bunlardan sadece bir tanesi ağaç olabilir. Ağaçlar bazı böcekleri sadece savunma amaçlı davet etmezler. Tozlaşma yoluyla çoğalmak için de davet ederler. Mesela söğüt, meşe ve diğer meyve veren ağaçlar hoş koku yaydıkları rengarenk çiçekleri aracılığıyla arıların ilgisini üzerlerine çekerler. Çiçeklerin rengi, şekli ve yaydığı kokular arılara hangi ağaçlara gideceklerine dair yol gösterirler. Arılar toz aldıktan sonra ağacın sunduğu şekerden zengin meyvelerden yerler. Ağaçlar çoğalmak için birçok durumu göz önünde bulundurmak zorundadırlar. Çevresel etmenler ağaçların çoğalmasını etkilerler. Bazı ağaçlar çoğalıp çoğalmayacaklarına bir yıl öncesinden karar verirler. Çoğalma konusunda yapraklarını döken ağaçlarla yapraklarını dökmeyen ağaçlar arasında fark vardır. Mesela domuzlar yapraklarını döken ve çiçek açan kayın ve meşe palamutlarının meyvelerini çok severler. Vücutlarındaki yağlanmayı arttırdığı için bu meyveleri bolca tüketirler. Kış boyunca meyveleri domuzlar tarafından tüketilen kayın ve meşe ağaçları ilkbahar geldiğinde filizlenemez. Bu yüzden kendilerini domuzdan korumak için her yıl çoğalmazlar. Diğer ağaçlarla anlaşırlar ve her sene çiçeklenmezler. Ertesi yıl meyve vermediklerinde domuz sayısında azalma olur. Bir sonraki yıl tekrar çoğaldıklarında otçul hayvan sayısı azaldığı ve her şeyi yiyip bitiremedikleri için kısmen daha rahat çoğalırlar. Yapraklarını dökmeyen ağaçlar daha sık çoğalırlar. Otçul hayvanlar mesela çam ağaçlarının meyvelerini sevmedikleri için onlara zarar vermezler. Çam ağaçları yılda en az bir kez çoğalırlar. Ağaçlar için genetik çeşitlilik çok önemlidir. Bu durum ladinler için de geçerlidir. Polenler ortaya çıktığında kendi dişi çiçekleriyle döllenmemesi için çeşitli yollar denerler. Birkaç gün arayla açarlar ki dişiler başka ağaçların polenleriyle tozlaşsın. Fakat kuş kirazı ağaçları çok daha farklı bir yöntem geliştirmiştir. Kiraz ağaçları arılar tarafından döllenen az sayıdaki ağaçtan birisidir. Arılar ağacın çevresinde dolaşırken polenlerini bırakırlar. Fakat kuş kirazı çok dikkatlidir. Sadece yabancı ve sağlıklı genlere izin verilir. Yapılan araştırmalarda kuş kirazının henüz bu ayrımı nasıl yaptığı belirlenememiştir. Bazı türler kardeşler arası çiftleşmez. Sadece farklı cinslerle çiftleşirler. Örneğin söğüt ağaçları kendi cinsleriyle asla çiftleşmez. Her ağacın bir cinsiyeti vardır. Söğütler farklı söğütlerle çiftleşir ve üreyebilirler. Söğüt ağaçları ormanlaşmamış bölgelerde öncü ağaçlar oldukları için arı ve böcekler aracılığıyla çoğalabilirler. Fakat burada da arılar önce erkek söğütlere uçmalı, oradan aldığı polenleri dişilere bırakmalıdırlar. Eğer tam tersi olursa döllenme olmaz. Araştırmalar söğüt ağaçlarının arıları çekmek için özel bir koku yaydığını, erkek söğütlerin büyük çaba göstererek renklerini parlak sarı yaptıklarını ortaya çıkarmıştır. Arılar erkek söğütlerin meyvelerini yedikten sonra dişi ağaçların göze çarpmayan yeşilimsi çiçeklerini ziyarete giderler. Bir ağacın tomurcuklanması için hazırlıklar bir yıl öncesinden başlar. Bir önceki bahardan başlayan tomurcuklanma bir yıl sonra görünecek hale gelir. Yaprakları dökülen bir ağacın tomurcuklanması için 2 yıl geçmesi gerekir. İğne yapraklı ağaçlarda bu süre 7 yıldır.
Kozalaklı ağaçlarda iğne yapraklar dallarda 7 yıl kalır. Kabuk ağacı dış etkilerden korur. Kabuğu sağlam bir ağaca haşereler zarar veremez. Kabuğu olmayan ağaç kurur. Ağaçların içinde bolca sıvı bulunur. Bunun korunması için kabuk önemlidir. Ağaçlar yılda 1,5 ile 3 santimetre arasında genişler. Ağaçlar kepek dökerek kabuklarının çatlamasına engel olurlar. Bazı ağaçlar 20 santimetre kadar genişleyebilir. Bazı ağaçlar devamlı kabuklarını dökerken bazıları daha az kabuk dökerler. Ağaçlar gençken dış kabukları pürüzsüzdür. Yaşlandıkça kırışıklıklar artar. Çam, meşe, huş ağacı, Douglas göknarı erkenden kabuk dökmeye başlarken kayın ve ak göknar daha geç kabuk döker. Aşırı güneş, fazla ışık, mor ötesi ışınlar, tıpkı insan derisinde olduğu gibi ağaçların dış kabuklarının daha fazla kurumasına, dolayısıyla daha kırılgan olmasına sebep olur. Daha fazla çatlamaya yatkın yerler kabuk pirelerinin saldırısına uğrar. Bunlar insan derisindeki sivilceler gibi iz bırakır. Ağaç yaşlandıkça taç kısmındaki dallar azalmaya başlar. Tıpkı insanın saçlarının azalması gibi. 100 ile 300 yıl arasında ağaçlarda bazı dalların kısalmaya başladığı görülür. Ağacın uzaması yavaşlar ve kesilir. Bunun yerine ağaçlar genişlemeye başlarlar. Tepedeki dalları besleyemediği için üstteki dallar kurur. Ağaç küçülmeye başlar. Bir fırtınada ağacın ince dalları dökülür ve aşağıdaki kalın dallar kırılır. Canlı bir ağacın gövdesinde her sene yeni bir büyüme halkası eklenir. İstese de istemese de her sene büyür. Ağacın kabuk ve odunu arasında berrak su dolu bir kısım vardır. Buna kambiyum denir. Kambiyum yazın fazla sulu olur. Ağaç burada yeni kabuk hücreleri oluşturur. Ağaç her sene genişliğini arttırmak zorundadır. Kambiyum yok olduğunda kabuk da ölür. Ağaçlar yaşamları boyunca çeşitli yaralar alırlar. Mesela yakınındaki bir ağaç devrilirken diğer ağaca çarpıp onu yaralayabilir. Ağaç düşerken eğer bazı ince dallara rastlayıp onları zedeler veya kırarsa çok sorun olmayabilir. Yara 3 santimetreden büyükse hayati risk vardır. Yaranın kapanması 5 yılı bulur. Ağaç yılda sadece 1 santimetrelik kısmı kapatabilir. Ancak eğer gövdesine çarpmışsa kabuğa zarar verebilir. Özellikle yazın alınan yaralar o bölgeye mantar sporlarını çekerler. Mantarlar orada hemen lif oluşturmaya başlarlar. Mantarlar nemli ortamı sevse de fazla suyu sevmezler. Kambiyum fazla sulu ise mantarlar orada yaşayamaz. Ancak sıcaklığın artmasıyla mantarlar daha içeriye doğru ilerleyebilirler. Mantarlar iç kısımlara girse de ağaç kabuk kısmını onarmaya, büyümeye devam eder. Mantarlar dışarıdan sağlıklı görünen ağacı içten içe çürütebilirler. İçeriden hasar alan ağaç bazen havanın soğuk olduğu bir günde aniden büyük bir çatırdamayla devrilebilir.